Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Kanalımda farklı içeriklerde videolar üretiyorum. Bunlardan bir tanesi de nasıl yapılır videoları. Bugünlerde örgüyle ilgileniyorum, örgü örüyorum ve ilmek sayısı örgü öreceğimiz zaman nasıl belirlenir? Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Nasıl yapıyoruz ilmek sayısını belirleme işini? Şöyle, öncelikle örgümüzü örecek olduğumuz yumağa karar veriyoruz. Bu alttaki örnek olan benim örüyor olduğum bir yelek. Ben bu yeleği örmeye başlamadan önce yelek ören, bu işten anlayan arkadaşlarıma sordum ki nasıl bir yumakla örmeliyim yeleği. Çünkü mesela ben şu iple şöyle göstereyim, bere ördüm. Yani her iple her şey olmuyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Bana en güzel yeleğin bu Alize Superlena Klasik'le olabileceğini söylediler. Ben de o nedenle alışverişimi bu yumaktan yaptım. Şimdi yumağı aldığımız zaman şöyle üzerinde, şununla göstereyim. Şöyle üzerinde bilgiler var. Bakın. Benim yararlanacağım olduğum bilgi şu: ilmek sayısını belirlerken. Burada diyor ki bana 10 çarpı 10'luk bir kare elde edebilmen için 22,5 ilmeğin olmalı, 33 sıra örmelisin. Bu yumak için bu. Bakın her şeyde farklı. Şöyle bu yünle de şey örmüştüm. Süveter örmüştüm. Onu göstereyim. Bakın bunun da bilgisi burada. Diyor ki 10 çarpı 10'luk bir kare elde edebilmen için 3,5 numara şişle 30 sıra 22 de ilmeğin olmalı. Şimdi bu bilgiyle ben nasıl yararlanacağım onu da hemen göstereyim. Bunun hesabını göstereceğim size. Hesap yaparak buluyoruz. Öncelikle ben yeleği örecek olduğum yeğenimin annesine sordum. Dedim ki bana en ve boy olarak arka kısmının, herhangi bir kıyafetten de olabilir bu, kişinin kendinden de ölçülebilir, ölçülerini ölçüp atar mısın? Çünkü uzakta kendim ölçemiyorum. Ve o bana dedi ki 50 santim olacak. Buraya yazıyorum 50 santimimi. Yani şu eni 50 santim olacakmış benim örecek olduğum yeleğin arkasının. Boyunu da verdi ama şu an boyuyla bir işlem yapmayacağız. Şimdi benim en yazayım şöyle. Eni 50 santim olan bir yelek öreceksem eğer şuradaki bilgiyi işte şimdi kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Burada diyor ki bana 10 santim için, bunun için orantı kuruyorum. 10 santimetre için 22,5 ilmek atmalısın diyor. 22,5 ilmek. Tamam. Benim kaç santime ene ihtiyacım var? 50 santim. Buraya yazıyorum. 50 santim. 50 santim için buraya x diyorum. Hemen 7. sınıf konusuydu değil mi bu? Oran orantı. X eşittir. Şöyle de baştan göstereyim. Şöyle çarpımlar yapıyoruz. Onu yapayım. Şöyle 10 çarpı 10x eşittir 50 çarpı, şöyle çarpı koyayım, nokta koymayayım, 22,5. Bunu da eşitlersek ne olur? X eşittir 50 çarpı 22,5 bölü 10. Şimdi burada bir hesap makinesine ihtiyacım var. Şöyle görüntüyü alalım. Hesap makinemiz geldi. Hepsi görünsün. Evet, ne yapıyoruz? 50 çarpı 22,5 eşittir diyelim. Neydi? Bölü 10 eşittir 112,5 ilmek. Şöyle yazalım. X eşittir 112,5 ilmek. Yani 112,5 ilmek attığım zaman
ben 50 santimlik bir yelek arkası elde edeceğim anlamına geliyor bu işlem. Ben bu yelekte nasıl yaptım onu söyleyeyim size. Benim bu yeleğim altılı, yani örneklerine bakarsanız ilmek sayımın altının katları olması gerekiyor. Yani şöyle 3 3 3 3 şeklinde gidiyor ya. Altının katları olması gerektiği için onu da hesabını nasıl yaptığımı göstereyim. 112,5 6'ya böldüm. Ne yaptı? 18,5. Yani bölünmüyor 6'ya 112,5. O nedenle 114 bölü 6 eşittir dedim 19. Yani benim kullandığım burada 114. Yani bu kafanızı karıştırabilir ama bunu da göstermek istedim özellikle. Hani yapacağınız modelin sayı katları şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Yani 114 altının katı nedir? Bir öncesi 108 altının katıdır benim modelim için. Fakat ben bir sonrayı kullanmayı tercih ettim. Hani küçük olmasın, büyük olsun. Çünkü örecek olduğum kişi büyüme döneminde bir çocuk ve o büyüdükçe giyebileceği bir şey olsun. Hani küçük olmasın diye düşündüğüm için 114'ten yaptım. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Acaba bu ilmek sayısı hesabı tutuyor mu? Kamerayı biraz geri alarak göstermeye çalışıyorum. Tutup tutmayacağını. Şimdi şu cetvelim herhangi bir yerde 10 santimi sayalım bakalım. Şuraya koydum ben. Belli oluyor mu bilemedim. Şöyle mezuramı da koyayım da. Mezuranın rengi farklı. O zaman belli olabilir. Şuradan. Evet, 10 santimden. Şimdi belli değil mi? Evet. Sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakar mısınız? 20, 22, 22 buçuk diyordu zaten. Yani 22 ilmekle benim 10 santimlik karemin bir köşesini elde edebiliyorum. Şimdi bakalım boyu 50 santim olmuş mu? Onu da göstereyim size. Hesapta şuradan. Evet. Nerede? Biraz ortaya çekersek. Evet, boyu da bu tarafa çekeyim bari. Kamerayı ayarlayamadım. Çapraz mı koysam? Bir dakika, çapraz koyalım. Yine görünüyor. Şimdi görünüyor. Şöyle. Bir de bu arada şuradan ölçmüyoruz. Yani şu lastikten ölçmüyoruz. Lastik çekiyor biliyorsunuz. Düz örgümüzün olduğu yerden ölçüyorum. 50 santim elde edebildik mi? Bakar mısınız? Görünüyor mu? Evet. Azıcık şey. Evet. 50. Hesap tutuyor yani. Bu hesabı kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve farklı içerikteki videolarımı göz atmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.